Bakın buralar turuncu görünürken aslında değil. Yani ben bunu nasıl anlatacağım gerçekten bilmiyorum kamerayla ama. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yine efsane bir videoda birlikteyiz. Bir cila videosu denemesi daha. Eğer ben saçımdaki doreliklerden biraz da olsa kurtulursam muhtemelen sizin saçınız benimkinden daha iyi durumdadır. Bulduk olacak. Yaz geliyor, hepimiz sarı saçlı olmak istiyoruz ve bunun için yanıp tutuşurken geldiğim hal. Bir açıcı videosu serisi çektikten sonra bir cila videosu serisine girişmiş bulundum. Çünkü saçlarımızdaki açtıktan sonra eğer iyi açamadıysak bu turunculuklardan kurtulmanın yolunu bulmak zorundayız. Bunun için bu hafta ciddi oturdum, araştırdım. Kuaförlerin hangi ton sarıya ne koyduğunu, özellikle turuncu kalmış yerleri, açılamayacak derecede yıpranmış saçları nasıl böyle tatlı bir sarıya çevirdiğini bulmak için galiba 100'e yakın video izlemiş olabilirim. Yerli yabancı kanallardan izlediğim videoların sonucunda hepsinin ortak yaptığı boyaları buldum. Eğer yanlış bilgi verilmediyse internette gerçekten doğru bir sonuç çıkaracağız. En azından en iyi sonucu çıkartacağız diye çok umutluyum. Çok da heyecanlıyım. Açıcı serisini denediğim videolarda biliyorsunuz oldukça fazla araştırdım ve şu sonuca vardım. Saçı olabildiği kadar iyi aç. O yüzden benim saçlarıma şu anda yapmam gereken işlem aslında açıcı. Yani bir kat daha düşük volümlü açıcı hazırlayıp bu saçlarımın beğenmediğim yerlerini paketler atıp takip ederek kopartmadan turunculukları, dorelikleri yok etmem gerekiyor ki ondan sonra cila kendini güzel göstersin. Bir sonraki videoda saçlarıma en beğendiğim açıcıyla tekrar açma işlemi uygulayacağım ama nerelerine? Turuncu bölgelerine. O videoyu da sakın kaçırmayın. Bir video izledim ki saçlarının uçları kopmuş, komple turuncu olmuş. Korkunç bir saç ve dipleri çıkmış. Benim saçımdan daha beter bir saçtı. Öyle güzel bir saça çevirdiler ki şaşırdım kaldım. Açıcı uyguladılar mı? Evet, açıcı uyguladılar ama her yerini uygulayamadılar. Sizin şu gördüğünüz doreliklerim gibi dorelikleri olduğunu gördüm. Şimdi orada yapılan cilayı uygulayacağız. Muhtemelen bunu kaydedeceksiniz. Çünkü başka bir videoda gördüğüm kök boyaları aynı oranda hazırlanmış ama içine koyulan karışımında ufak bir fark olan diğer cilayı da buraya uygulayacağım. Yani bu saç ne olacak hiç bilmiyorum. Bu arada Acun gibi oldum. Sürekli siyah tişört, ne yapayım? Renkleri görün diye. Cilanın geçici bir iyileştirme sağladığını unutmayın. Yıkadıkça akacak saçımızdan. Yıkama sıklığınızla alakalı olarak tabii ki değişiyor. Kullandığınız ürünlerle de çok alakası var. Saçınızla da alakası var. Ama 15-20 gün cilayı kullanırsınız. Üstüne defalarca cila yaparak da saçınıza rengi oturtursunuz. Sarışın olmak istiyorsanız ya da saçınızda ışıltı olsun, belli bir tonda kalsın, çok tatlı dursun istiyorsanız sabır. Sarı saç birdenbire renk olarak oturmaz arkadaşlar ve sonunda sonuca çok güzel ulaşacaksınız. Denedim, defalarca denedim. Hemen cilayı hazırlamaya geçiyorum. Bir kere daha bakın tona. Yukarıdaki ışık sarı ışık diye kapatmıştım. Biraz daha aydınlık. Ben şu aynamdan da bakayım, size tarif edeyim. Şuralarımdaki turunculuğu görüyorsunuz ya. Çok enteresan ama bu turunculuk böyle bariz bir turunculuk değil. Ama var mı? Evet, tabii ki var. Şuradaki bariz bir turunculuk. Ben de burayı turuncu görüyorum. Ama şurayı öyle görmüyorum mesela. Bizim baz alacağımız yer burası olacak. Şurası yine ona keza turuncu. İşlem bittikten sonra bunlara tekrar bakacağız çünkü. Şurada bir turunculuk var ve şurada bir çok hafif geçiş var ama sizin gördüğünüz kadar turuncu değil. Buraya da bakalım. Şurada evet bir turunculuk var. Bakın bu tarafın biraz daha temiz. Bakın şurası, buradan da dore. Bu kadar turuncu değil ama evet dore. Benim baz alacağım yer şurası. Şurası gerçekten turuncu. Şu sarının güzelliğine bak, bir de buraya bak. Halledebiliriz bence. Hazır mıyız? Bomba. Bir tane herhangi bir markanın 11.1'ini alıyorsunuz. Açık küllü sarı diyor. Bir tane 11.0 alıyorsunuz. Ana renk boya oluyor. Ben evde bulamadım. Şöyle bir boya almıştım. Bir ton açık ama bu da ana renk boya. 11.0 varsa siz 11.0 kullanın. Daha güzel bütünler. Koyultmaz, merak etmeyin. Bunun pigmenti biraz yüksek olduğu için almıştım ben. Bu da iş görecektir. 11 kullanırsanız sizin sonucunuz çok daha güzel çıkar. Yarım bardak su, onluk oksidan ve saç kremi de koyacağız. Ve sol tarafıma turuncu karşıtı diyor. Neva Color bulabildim. Aslında farklı amonyağa düşük bir boya aradım ama bulunduğum yerde bulamadım. Bunu bulabildim. Bildiğiniz parlament mavi gibi. Bunu sol tarafıma uygulayacağım. Sağ tarafıma da yine 11.1, yine 11.0, yarım bardak su. Açık viyole çok aradım ama yok. Siz bulursanız açık viyole koyun. Ben mecburen yoğun mor kullanacağım. Bu mor aşırı derecede koyu. O yüzden ben çok ufak koyacağım. Siz viyole bulursanız onun da oranını söyleyeceğim hazırlarken. Ve 10'luk da oksidan. 10'luk oksidanınız olsun lütfen.
Yine titredi kamera. Onluk oksidan bile suyla seyreltmezsek eğer çok hoş sonuçlar vermeyebiliyor. Ha bir de saç kreminiz olsun yanınızda. Çünkü bunun içine saç kremi de koyacağız. Hemen ne kadar oranda ve nasıl koyacağız? Ben şimdi 2 boyu hazırlayacağım için önce şunu karıştıracağım. Çünkü bu tastan yok. Bu tas daha çabuk karıştırıyor biliyorsunuz. Zamanlama hemen hemen aynı olsun istiyorum. Hangisi ne kadar sürede ne yaptı saça görmek için aynı zamanlamada boyayıp aynı zamanlamada yıkamaya çalışacağım. Buraya önce sürdüysem burayı önce yıkayacağım. 12'den size 11.0 dediğim boyadan 2 sigara boyut koyacağım arkadaşlar. Buna da aynı şekilde yine 2 sigara boyutu. 11.1'den herhangi bir marka olabilir bu arada. 1, 2, 3 koyacağım. Yine diğerine de 1, 2, 3 koydum. Şöyle göstereyim. Ölçüler aynı. Sigara izmariti dedim ben biraz daha fazla koydum. Önemli değil. Ölçü aynı. Şimdi sol tarafı siz sağ olarak göreceksiniz muhtemelen. Bakın karıştırmayalım diye. Turunculaşma karşıtı dediği T022'den Neva Color'da bu ton. Diğer markalarda farklı bir şey yazıyor olabilir. Rakamlar değişebilir. Hani Igora'nın bir turunculaşma karşıtı boyası var ya. Bunu ona alternatif olarak üretmişler. Bir mercimek tanesi kadar koyun diyorlar. Kocaman koyuyorlar ya. Öyle yapmayacağız çünkü çok yoğun. O yüzden ben bir nohut tanesi kadar koyacağım. Bakın. Açık renkte çılgın gibi fark edecek çünkü. Sakın çok koymayın. Saçınız yeşil çıkabilir. Mavi koyduğunuzda yeşile dönüyor. Bilgiler. Göstereyim ne kadar koyduğumu görün. Şu minnak. O böyle ezdiğim için uzadı. Daha küçük. Sakın büyük koymayın. Sağdakine de yoğun mor. Siz açık viyole bulursanız ya da viyole bulursanız şöyle falan koyun. 2 santim koyun. Açık viyole bulursanız arkadaşlar 5 santim kadar koyun. Ama ben bundan o kadar minik koymalıyım ki rengi göreceksiniz, göstereceğim size. Aşırı koyu bir mor. Minicik. Uzadı yine sürerken. Aklınız karışmasın, minicik. Şöyle. Bakın şu kadarcık bir şey aslında. Yanlış sonuçlar çıkartmayalım sonra üzülürüm ben. Onluk oksidan. Eğer hassas tartınız varsa tartın ama çok da önemli değil bence. 1'e 1 koyacağız. 1'e 2 koyduğunuzda eğer iyi seyreltemezsek onluk oksidanı ve oksidan turunculaşma yapıyorsa ki bazı oksidanlar yapıyor. Ben Igora'dan memnun kaldığım kadar hiçbirinden memnun kalmadım. Daha önceki cila denemelerimin bir tanesinde çok az oksidan koymuştum. Bir tanesinde 2 katı oksidan koymuştum ve 1'e 1 hatta 1'e 1'den daha az koymaya karar verdim. 1'e 1'den daha az koyarsak daha yavaş işliyor. Benim için hiç sorun değil. En azından dip renklerimi açmasın, turunculaşma karşıtı olsun diyoruz. Bu dipleri açarsa rezalet bir şey olur ki 20'lik 30'lukla girerseniz zaten mahvolur. Öyle bir şey sakın yapmayın. Eğer dipleriniz koyuysa tabii benim gibi aralarda derelerde koyu kendi saçlarınız varsa mutlaka ve mutlaka onluk kullanıp seyrelteceğiz şimdi. 1'e 1'den biraz daha az koyacağım ben. Bakıyorum göz kararı bunun kapağını kim açtı ya? Biraz fazla az oldu gibi. Neredeyse 1'e 1 koydum gibi bir şey ama 1'e 1'den biraz daha az koydum. Ve bununla da mutluyum. Çünkü denedim ya. Gördüm yani. Şöyle ve de böyle. İçine evdeki herhangi bir saç kreminizden, bende bu var. Oksidan koyduğunuz kadar saç kremi koyun arkadaşlar. Böyle bayağı bir oksidan kadar koydum. Buna da bayağı bir oksidan kadar koydum. Suyu koyduktan sonra karıştırması çok zor oluyor. Boyalar birbirine geçmiyor diye ben önden boyalar, saç kremi, oksidanı karıştırmayı tercih ediyorum. Videoyu böyle ileri atlayarak falan izleyen arkadaşlar var. Umarım bu bölümü kaçırmazlar. Saç videolarını izlerken asla ileri almıyorum. Çünkü arada bir şey duyuyorum. İnanılmaz etkiliyor yaptığım işlemleri. İyice karıştırıyoruz. İyice. Birinin içinde koyu mavi, birinin içinde koyu mor var. Tamam çok önemli saçları açmak ama saçı tonlamak en önemlisi. Saçlarımı yıkayayım hemen. Geldim. 3 kere şampuanladım. Çok hızlıca yıkadım geldim. Boya yani 2 dakika falan beklemiştir. Şimdi yarım bardak su. Buna ağzına kadar doldu. Yarım bardakta şöyle bakın. Buna aynı oranda bayağı şuraya kadar su var şu anda. Açıcıda denediğim şu arkalarımdaki 4 tane saça uygulamayacağım bu cilayı. Yani uygulasam da gelecek tabii o cila oralara da ama bir işe yaramayacak. Saçın pulları, o arasındaki gözeneklerini bir önceki videoda palette 12-21'i uyguladığımızda doldurduk. Yani şu anda bu cilayı zaten o saç almayacaktır. O yüzden açıcı yaptıktan sonra saça cila uygulanıyor. Çok güzel. Yine aynı şekilde muhteşem ötesi. Tam ortadan saçımı ikiye ayırdım. Evet. Hadi bakalım. Üstünüze ve altınıza lütfen çöp bir şeyler giyin.
Çünkü içinde bunun mavi var. Hızlıca saça boyayı yerleştireyim. Zaten hepsini biliyorsunuz. Böyle böyle tarayacağım. Mavi cila, yani içine mavi koyduğumuz zaman yeşillenme yapabiliyor arkadaşlar. Mor da ya da viyole dediğiniz o lila tonu da biraz daha grili çıkarıyor. Maviyi ya da viyoleyi griye de koyabilirsiniz. Çok daha soğuk bir renk çıkaracaktır. Dipleri de değdiriyorum. Hiçbir şey olmayacak çünkü oksijenimiz çok düşük. Çok fazla hazırlamışım cilayı kendi saçıma göre. Siz oranları küçültebilirsiniz. Yarıya düşürebilirsiniz. Gayet yeterli olacaktır. Üstümüze düşeni alalım, sürelim. Tonlamaya başladı arkadaşlar. Şaka gibi. Vallahi tonlamaya başladı. Yeşil çıkmam inşallah. Niye bu kadar hızlı tonladım? Yavaş ol, daha diğer taraf var. O çok açık olan bölümler daha çabuk tonu alacağı için yeşil çıkabilir onların. Bu okey. Bunu böyle alabiliriz. Cilam da kaldı yani, bakın. Şöyle kaldı bayağı. Şimdi eldivenleri çıkartıyorum. Titiz çalışıyoruz lütfen. Tarağı da değiştiriyorum. Belki yanıltmasın, tertemiz, sadece çıkmıyor lekeleri. 4 dakikada sürmüşüm arkadaşlar. Bunu da hemen hızlıca süreyim. Biliyorsunuz kuaförler bunu böyle kafanıza döküp şampuan gibi sürüyorlar direkt. Ben birazcık daha özenerek yapmaya çalışıyorum çünkü vaktim var. Şimdi tarayalım. Arkadaşlar cila saça zarar vermez. Korkmayın. Cila işleminden hiç çekinmenize gerek yok. İçindeki oksidan oranı zaten çok düşük. Hatta boya saçın içine girdiği için eğer boyanız iyiyse, amonyak oranı düşükse ya da organikse saçınızı besler bile. Daha iyi gösterir. Doldurur çünkü içine. YouTube videonun beğeni, yorum ve aktivasyonuna bağlı olarak önermeye başlıyor. Boya ile ilgili arama yapan insanların karşısına videoyu çıkartıyor. Daha fazla insanın bilgilenmesi için lütfen abone olun, yorum yapın, paylaşın. Bir emoji bile bıraksanız desteğiniz olur. Bu kanal sponsorlu falan değil. Hiçbir ürün tanıtımı içermiyor. Hiçbir zaman da içermedi. Yapmaya çalıştığım şey, hani evde bir şey denersiniz, arkadaşlarınıza önerirsiniz ya. Ya şu çok güzeldi, bunu yap gibi. Bilgilenmek isteyen insanlara işte buyurun, hazır bilgi. Ben zaten evde yapıyorum. Neden paylaşmayayım? Kötü olana da kötü diyorum. Ne yapayım? İyi mi diyeyim yani? Ürünlerin dezavantajını, avantajını net bir şekilde, asla taraflı olmadan benim saçıma ne yaptıysa bunu da belirterek anlatıyorum. Yakında makyaj videoları da gelecek. Çalışıyorum. Tabii çok çalışıyorum. Şöyle. Bu da okey. Nasıl tutturacağız bunu hiç bilmiyorum. Çünkü tokam yok. Ama bende çareler tükenmez. Bu hafta bu çemberi sizler için çıkarttım arkadaşlar. Zıt renklere bakarsanız birbirini baskılayan renkleri de bulmuş olursunuz. Doğal olarak bu mor tonları sarıyı biraz daha griye çeviriyor. Mavi tonları da turunculuğu, o bakırlığı, kızıllığı, doreliği baskılıyor ve sarıya çeviriyor rengi. Çalıştık herhalde. Siz oradan yine fazla turuncu görüyorsunuz ama ben buradan hiç öyle görmüyorum. Yeşermesinden korkuyorum hatta. Şöyle biraz daha sürelim. O turunculuklara gayet tonu değiştirmeye başladı gibi görüyorum. İçinde mavi olmasa bu kadar kontrol etmem. Bırakırım, ne yaparsa yapsın derim ama içinde mavi var. Açık tonda boyamalarda, açıcı işlemlerinde, cila işlemlerinde, hepsinde arkadaşlar yıkamaya gittiğiniz zaman saçlarınızı sıcakla kesinlikle yıkamayın. Evet. Eldivenleri yine yıkayayım. Buna da bakalım. Görebiliyor musunuz? Sanki griye çevirecekmiş gibi geliyor bana ya. Hadi bakalım. Siz net göremiyorsunuz ama gümüşe dönüyor arkadaşlar. Uçlarını da biraz pembe gibi sanki yapacak ama dur bakalım ne yapacak bu ya. Hadi hayırlısı. Ne diyeyim yani şimdi? Evet.
Bir 5 dakika daha bekleyeceğim. Daha fazla beklemeyeceğim. Çünkü burası sanki koyulaşmaya başlayacak gibi. Bunu da yeşerecek diye korkuyorum. Tam böyle yıkama zamanlarına yaklaştık. Tam dakikasını söyleyeceğim size kaç dakika beklettiğimi. Burası tam olarak 25 dakika oldu. Bence cilayı aldı. Aslında 5 dakika daha bekletebiliriz ama rengi de koyulaştırır mı bilemiyorum. Bakın. Şu aradaki turunculuklar sizin gördüğünüz gibi değil, daha küllü görüyorum. Şuralar neredeyse tatlı maviye döndü gibi. Turunculukları kapattığımı bilmiyorum ama sarılara tonu verdiğine eminim. O yüzden ben bu saçı şimdi yıkamaya alıyorum. 28 dakika olmuş oldu şimdi yani. Arada bir 5 dakika fark var. 4,5-5 dakika kadar fark var. Bunu 5 dakika sonra yıkayacağım. Önce çok saçma bir şey yaşadım. Buradan kalktım, banyoya gittim. Dur bir bakayım falan, şurayı tekrar tarayayım falan derken saç birdenbire bu tarafım maviye döndü. Eyvah oldum, hemen yıkadım. Bir dakika içinde oldu bu arkadaşlar, bilginiz olsun. Neyse kurtardık umarım falan dedim böyle mavileşmeden. Bir kalktım, aynaya baktım ve bu tarafım mor olmuş, lila olmuş yani. Onu da hemen yıkadım. Siz bu kadar bekletmeyin. Yani cila dediğin şey 15 dakika 20 dakika bekletilir zaten de. İşte İnsanlar neden kuaföre gider? Neden gitmesin? Islakken bile ton farkı var. Burası daha böyle, çok tuttuğum için tabii, çok hafif böyle maviye dönmüş. Burası daha böyle gri pembe gibi. Bu kadar bekletmeseydim çok tatlı bir şey olurdu bence. İkisini de aynı süre beklettim ama mavi daha çabuk renk veriyor. Enteresan. Bu videodan çıkartabileceğimiz bir sonuç var. Eğer saçınız temiz açıldıysa, ki temiz açılmak zorunda arkadaşlar. Temiz açılmadıysa hiçbir cila bunu kapatmıyor. Açıcı boya da denedim bir önceki videoda. O da kapatmadı. Biz saçı temiz açmak zorundayız. Araya zaman koyup 2 kere belki açıcı uygulamalıyız. Ondan sonraki tona nasıl bir sarı istediğinize karar vermek için bu video işe yarayabilir. Yani temiz açılmış yerde siz daha soğuk, daha beyaza dönük bir sarı istiyorsanız, buzul sarısı gibi, o zaman lilalı cilayı kullanabilirsiniz. Bu taraf o. Biraz daha sarıya yakın bir ton istiyorsanız da bunu kullanabilirsiniz. Bakın aslında aradaki fark belli. Ton farkı var. Turunculukları geçin arkadaşlar. Turunculukları bu daha çok belli etti bu arada. Çıplak gözle de öyle. Burası turunculukları evet biraz kırdı ama burayı da neye çevirdi görüyorsunuz. Düzleştirdim de. Şöyle görün. Brezilya fönüm artık şuralara indiği için dipleri kıvrılıyor. Uçları yine güzel. Bu arada güzel bir sürprizim var. Formaldeyitsiz Brezilya fönü buldum. Biraz daha araştırdıktan sonra muhtemelen çok güzel bir ürün geliyor. Aynadan baktığım zaman burada küllülük verdi. Turuncuları evet çıplak gözle baktığımda çok tatlı bir hale çevirdi. Fakat açılmış yerin tonunu farklı verdi. Az da bekletsek yine bu taraftaki kadar soğuk bir sarı olmayacaktı. Ona eminim. Bu taraf ne yaptı? Turunculukları kesinlikle örtmüyor. Aynadan baktığımda da yine burada doreliğim duruyor. Yine doreliği duruyor. Ama şu açık olan yerlere verdiği rengi ben kendim kişisel tercihim olarak daha çok beğendim. 2 tane cila denemiş oldum videoda. Bu tarafım başka, bu tarafım başka. Bu tarafım yeşil türbe, burası Allah. Tercih sizin. Saçlarınızı iyice açtıktan sonra kullanabileceğiniz 2 tane cila denedik. Şuna da bir daha bakalım. Bakın. Fark var. Böyle gösterebildim nihayet. Bakın. Bu taraf küllülüğü, aynada gördüğüm küllülüğü burada da görebiliyorsunuz. Burada da turunculuğu ne kadar kaldığını görüyorsunuz. Nihayet bir şekilde size çıplak gözle gördüğüm rengi az çok da olsa anlatabildiğimi umuyorum. Şimdi bir de balkona gidelim, dışarıda görelim. Şöyle göstereyim mi? Bir içerideki renge bakın, bir de buna bakın. Yani gün ışığı olayı çok değiştiriyor. Burada bakın, buralar turuncu görünürken aslında değil. Yani ben bunu nasıl anlatacağım gerçekten bilmiyorum kamerayla ama bakın gayet küllü. Ben videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur yine. Bir sonraki hafta saçlarımın turuncu bölümlerine açıcı uygulayacağım. Bu bir hafta içinde de deli gibi tabii bakım falan yapacağım bu saçlara ki kopmasınlar. Eğer sizin de saçlarınızda turunculuklar varsa o videoyu da kaçırmayın. Beğenmeyi, bir kalp de olsa yorum bırakmayı unutmayın. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel oldunuz. Hangisi güzel mesela? Hangi taraf anneciğim? Kokluyor. Hangisi anneciğim? Sağ mı sol mu? Söyle. Burası mı? Burası mı? Hangisi? Arkası.